Günaydın dostlar, nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Şu an Antigua'dayım. Buraya geri döndüm çünkü Fuego volkanı var burada. Belki Antigua videosunu izleyenler hatırlayacaklardır. Fuego volkanına çıkmak istiyorum. Biliyorsunuz Guatemala'daki en önemli yerlerden birisi orası. Patlıyor. Aktif bir volkan. Ben de volkanları seven biri olarak hazır Guatemala'ya gelmişken görmek istedim. Şu an kötü bir sezon. Yağmur sezonu ama yine de buraya kadar gelmişken bunu yapmak istedim. Bir tur satın aldım. Almak zorunda kaldım. Şimdi turun başlangıç noktası olan bir tane hostel var. Oraya gidiyorum. Orada bir kahvaltı verilecekmiş. Kahvaltıdan sonra yola çıkacağız. Büyük ihtimalle bilgilendirme vesaire bir şey olacaktır. Daha sonrasında yola koyulacağız. Neden tur almak zorunda kaldım? Bunu yürüyüşte uzun uzun bahsederim. Önce bir gidelim kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra güne başlayalım. Aç aya oynamaz. Çok seviyorum Antigua'yı ya. Hakikaten o kadar ufak ve güzel bir şehir ki. Her şey ayağının altında. Rengarenk. Tarihi dokusu var. Etrafın yeşillik, volkanlar var. Gayet güzel ya. Bak şu da geçen geldiğimizde görememiştik. Agua volkanı, yani su volkanı. Ama bu pasif. Patlamıyor kendisi. Hostele geldim şimdi. Buranın ismi Tropicana. Manzara hakikaten güzelmiş. Terasına çıktım. Burada böyle çerezler var. Tur için alabiliyormuşuz. Burada meyve, işte pankek için şurup murup bal koymuşlar. Kahve, çay, ondan sonra meyve suyu koymuşlar. Aşağıdan da kahvaltımızı verdiler. Şöyle yumurta var, ekmek var, peynir var ve 2 tane pankek var. Ben kendime portakal suyu aldım. Bir de öğle yemeği. Öğle yemeği olarak ne verecekler bilmiyorum. Böyle bir paket verdiler. Sürpriz olacak bakalım artık. Bu arada kahvaltı dahil, öğle yemeği dahil, akşam yemeği dahil, bir de ertesi günün kahvaltısı da dahil. Sonra zaten tur bitiyor, dönmüş olacağız buraya. Afiyet olsun. Güzelmiş ama burası. Peynirimizi koyalım. Yumurta da ekleyelim. Eğer yürüyüş için eşyanız, malzemeniz yoksa buradan sadece kimlik bırakarak temin edebiliyorsunuz. Yani bunlar tura dahil. Ekstra bir ücret ödemenize gerek yok. Grupta ben hariç herkes buradan bir şeyler alıyor. Ceket alıyor, çanta alıyor. Ondan sonra eldiven, işte kafa lambası. Bir sürü bir şey alıyorlar. Bu da benim çanta. Çok da ağır değil ama yine hafif de sayılmaz. Su var içerisinde 4 litre. 3 litre kendime, 1 litre de akşam yemeği için vermem gerekiyormuş. Yani benim verdiğim suyla bana yemek pişireceklermiş. O yüzden 1 litre vereceğim yukarıda. 3 litreyi de ben içeceğim. Ve şöyle kendime kuru üzümle fıstık hazırladım. Atıştırırız, yeriz. 2 tane de Snickers aldım. Yeter ya. Yemeğimiz var zaten. Güzel bir tur olsun, keyifli geçsin. Burada da fotoğraflar var bak. Servisimiz geldi. Şimdi yolculuk vakti. Şöyle öne geçelim. Manzarayı izleye gideriz. Antigua'dan çıkmadan önce benzinliğe uğradık. 8.36 galon benzin aldık. 1 galon da 3.7 litre olması lazım. Yani aşağı yukarı 30 litre benzin aldık. Belki biraz daha fazla. 225 quetzal ödeyecek. O da aşağı yukarı 30 dolar falan yapıyor yanlış hesaplamıyorsam. Yani litresi 1 dolara gibi bir şey geliyor. Neresiymiş? Burası Shell. Servis bizi böyle bir yerde bıraktı şimdi. Sanırım rehberimizi bulacağız. Sonrasında yürüyüşümüz başlayacak.
My name is Ezequiel. Okay. He's Timoteo. We are guides for this hike. Yürüyüşün başlangıç noktasına geldik şimdi. Servis bizi arka tarafta bıraktı. Dilerseniz burada baton kiralayabiliyorsunuz. Bunlar tura dahil değilmiş. Ceket falan da kiralayabiliyorsunuz eğer ekstra cekete ihtiyaç duyuyorsanız. Burada manzara noktası var. 5 dakika içinde başlayacağız tura. Burada çantayı da tartabiliyorsunuz. Şimdi size rotayı göstermek istiyorum. Burası Tropicana'ya özel bir alanmış bu arada. Yani bizim yürüyeceğimiz alanda sadece Tropicana'nın müşterileri yürüyormuş. Şu an buradayız. 2450 metredeyiz. Pardon, şuradayız. 2450 metredeyiz. Şu kırmızı rotaları takip edeceğiz. Şu dağın ismi Acatenango. Bu da bir volkan ama pasif volkan. Buradan şuraya kadar geleceğiz. Buradan sonrası kolay dedi. 30 dakikaya ana kampa varırız dedi. Ana kamptan Fuego'yu çok rahatlıkla görebiliyormuşuz. Ha, bu da Fuego. Dilerseniz dedi 200 ketsel ekstra öderseniz Fuego'nun üzerine şuraya kadar çıkabiliyoruz dedi. Ama şu an kış mevsimi, hava nasıl olur bilmiyorum. O yüzden büyük ihtimalle çıkmam gibi. Ha, işte bu da harita. Şöyle bu rotayı takip edeceğiz. Şu an 2450 metredeyiz. 2750'de kamp atacağız. Acatenango'nun zirvesine çıkacağız yarın gün doğumunu izlemeye ve Fuego'yu daha net görmeye. O da 4000 metre civarı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi benim tur almamın sebebi bizi araç buraya kadar getirdi. Ulaşım çok zor. La Soledad diye bir köy var. Antigua'dan birazcık uzakta diyeceğim, aslında çok uzakta değil ama bayağı bir farklı noktada. Toplu taşıma çok sık gelmiyor buraya ve hangi saatte geldiği belli değil. O yüzden çok aradım ama ne yazık ki toplu taşıma ile ilgili bir bilgi bulamadım. Onun dışında geç kalacağımı düşündüm ve yorulacağımı düşündüm. Bu sefer tur şirketlerini ziyaret etmeye başladım. Hani şey dedim, yani tura katılmayayım, siz sadece bana ulaşımı verin. Bu şekilde hani uygun bir fiyatta anlaşırsak sizle geleyim dedim. Onu da kabul etmediler. Mecbur paşa paşa tura katılmak zorunda kaldım. Durum budur. Şuradan manzarayı da göstereyim size. Antigua şu tarafta kaldı. Bu da Antigua'dan gördüğümüz Agua volkanı, yani su volkanı. Acatenango da hemen yukarıda. Ha, grubumuz da böyle. Genelde gençler var. Saat şu an 11'e 5 var. Birazcık geç başladık ama yürüyüşe başladık. 3750 metrede bu arada ana kamp. Ben 2750 dedim galiba yanlışlıkla. 1300 metre tırmanacağız. Manzara çok güzel yalnız ha. Yanında da mısır tarlaları var. Baksanıza yemyeşil gözüküyor volkan. Atitlan Gölü'nün çevresinde gezerken oradaki volkanlar da yemyeşildi. Hatırlayacaksınız. Peru'da, izleyenler hatırlayacaktır daha doğrusu. Peru'da El Misti'ye çıkmıştım, bir de Tungurahua'ya çıkmıştım Ekvador'da. O iki volkan da bayağı çoraktı. Yani hiç böyle yeşillik değildi. Bu farklı bir tür olsa gerek. Okay, thank you. Daha yürüyüşe başlayalı 15 dakika oldu. Dinlenme noktasına gelmişiz. Bak buradan da kahvedir, içecektir, atıştırmalıktır, yiyecektir bir şeyler alabilirsiniz. Ama muhakkak pahalıdır. Bak orada kahvaltı da var, burrito da var, öğle yemeği de var. Ama manzara noktası güzel. Burada kahvaltı yapsan ne güzel, unutursun bir süre dertleri, tasaları. Kayıt noktasına geldik şimdi. Burada bir tane form doldurduk. Bilgilerimizi yazdık. Şu abi verdi formu. Şimdi biz tur şirketiyle geldiğimiz için tur rehberinin falan da adını yazmanız gerekiyor. Eğer tek gelirseniz onu belirtmeniz gerekiyor. Bildiğim kadarıyla tek gelip gezebilirsiniz. Yani tur rehberine gerek yok. Öyle bir mecburiyet, zorunluluk yok. Ben onu kovalıyordum aslında ama kısmet olmadı.
Normalde tek gelirseniz ya da tur şirketiyle anlaşmazsanız 100 ketsel giriş ücreti ödemeniz gerekiyor. Ben o ücreti ödemedim çünkü tur fiyatına dahildi. Tur fiyatına ne dahildi onu söyleyeyim. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, arada bir iki atıştırmalık vereceklermiş. Onlar yarın sabahın kahvaltısı, işte tur rehberi, transportation neydi lan? Ulaşım. Buraya geliş dönüş. Ondan sonra başka bir de giriş ücreti. Giriş ücreti de dahildi Tropicana'da. 600 ketsel ödedim. O da yaklaşık 70-75 dolar gibi bir şey yapıyor yanlış hesaplamıyorsam. 300 ketselle de turlar var. 500-600 ketselle de turlar var. 1000 ketselle de turlar var. Yani 30-35 dolardan başlıyor. 120-130 dolara kadar çıkıyor ama kalitesine göre değişiyor turun. Yediğiniz yemeğin kalitesi, daha çok para verirseniz daha güzel şeyler yersiniz. Daha güzel kamp alanında kalırsınız. Mesela bizim kalacağımız kamp alanı benim seçme sebebim aslında. Çünkü Fuego'yu tam karşıdan gören bir yerde kalacağız. O yüzden biraz daha böyle orta seviyeli bir tur şirketiyle gidiyorum ben. Ucuz turla giderseniz daha az para verirsiniz ama dağın arka tarafında kalırsınız. Manzara izleme olayı birazcık kötü olur. Fuego'yu göremezsiniz. O yüzden biraz daha fazla para verip güzel bir manzarada kalmak daha mantıklı. Bak abi bizim adımıza giriş ücretini ödüyor. Eğer ben tek gelseydim şöyle bir maliyet çıkacaktı bana. Aslında yine tur fiyatına gelecekti ama biliyorsunuz ben tek tırmanmayı daha çok seviyorum. Şimdi 100 ketsel girişe ödeyecektim. Ulaşım en az bana 100'e patlardı. Gidiş dönüş o da en az. Şimdi yukarıda kamp alanı bulmam gerekecekti. Onlar da birkaç yerle konuştum. 150-200'den aşağı fiyat çeken yok. Yemek memek al yine 400-450-500'e patlıyor bana aslında. Tura 600 verdim. Ufacık çanta taşıyorum. Çok fazla eşyam yok. Ağır yüküm yok. Yemeğim verilecek. Yatacak yerim var. Kafam rahat yani anlayacağınız. Bu eleman da bizde geliyor. Oğlum sen niye geliyorsun bize yukarı? Rehberlik mi ediyorsun bize? Kerata ya. Bir de köşelerde işiyor. Yerini belli ediyor. Yemyeşil etrafımız var ya. Çok güzel bir manzarada yürüyoruz. Ama hava serinlemeye başladı. Şu an 3000 metrenin biraz üzerine çıktık. Rüzgar da daha sert esmeye başladı. Hava da serinledi. Zaten güneşi de görmüyoruz. O yüzden üstüme şu yeşili giydim. Tişörtüm bayağı terledi çünkü rüzgar estikçe bir soğukluk hissediyorum. Hasta olmak istemiyorum. Bayağı bir mola vere gidiyoruz bu arada. Yani grubu beklemek zorundayız. Mesela biz bu grup önde yürüyoruz sürekli. Ama dinlenme yerine önce varıyoruz. Daha fazla dinleniyoruz. Grup geliyor. Bir 5 dakika dinleniyoruz sonra devam. Köpekler bir kapıştı daha demin. Bir kapıştılar ve hala havlıyorlar birbirlerine. Ne kadar çok köpek var ya. Şimdi asıl mola yerine geldik. Burada öğle yemeği yiyecekmişiz. Bakalım o paketin içinde ne var. Nasıl bir sandviç var. Oğlum hırlamayın lan. Gürcistan'dan beri bela oldular başıma. Seviyorum da köpekleri ama ufakta bir germeye başladılar beni. Bak nasıl hırlıyor. Puşta bak. Oğlum hırlamayın lan. They're not friends, are they? Safe to say. Burada da ufak market tarzı bir şey var. Hala vanas, bak atıştırmalık satıyorlar, içecek satıyorlar. You need a push? Yeah, just a little one. Okay. More? I don't really know. I don't know how much I trust it. No, I trust it. It's fine. No, not too much, mate. Honestly, I actually don't want to die. İngiliz çocuklar çok kafa ya. Baksana abi terlikle yürüyorlar. Oo biraz sert sallasa patlayacak ağaç ha. Yeah, I reckon so. looks safe. Oh god. How do you feel like you're flying? Gidiyor. Şöyle bir paket koymuşlar. Bir adet dürüm var. Bir adet elma var. Brownie var burada tatlı olarak. Bir de
Vişne suyu mu? Yok. Elma suyu koymuşlar. Güzel, gayet güzel. Tatlımız da var. Soğuk burrito. Still food though. Beğenmedim. Yeah, I don't know why I asked. Food is food. Bence fena değil ya. I've got the high ground. Tepeye çıktıkça bir sürü köy görmeye başladık. Önümüz açık, manzaramız güzel. Bulutların üstüne de çıktık. Mis. Antigua da şu tarafta bir yerde kaldı. Biraz daha dağın arka tarafında kaldı. Bu elemanlar da öğle yemeği yediğimiz yerden beri takip ediyor bizi. Tepeye kadar gelecekler büyük ihtimalle. Rehberimiz bayağı genç. Telsizleri var. Grubun bir en önünde rehber yürüyor, bir en arkasında. Şimdi önde hızlı yürüyen tayfa. Biz de İngiliz tayfayla, İngiliz çocuklarla şu ana kadar hep önde yürüdük. Yani hiç geriye düşmedik. Hep önden belli bir tempoda yürüdük. Biraz daha yavaş yürüyen grup var. Onlar bayağı arkada. Önde yürümek güzel. Dinleneceğimiz zaman biz daha fazla dinleniyoruz çünkü. Tabii kondisyonumuz gruba göre biraz daha iyi. Okey. Burada biraz bekleyeceğiz, arkadaki çocuklar. Biraz gecikmiş sanırım. Telsizle haberleşiyorlar. Grubun en arkasındaki ikinci tur rehberinde de telsiz var. Haberleşiyorlar sürekli. Eğer kondisyonunuz varsa böyle gruplarda önde yürümek her zaman avantaj. Dinleneceğin zaman daha çok dinlenirsin. Ki eğer yanlış hatırlamıyorsam ilk defa ben böyle trekking için bir tura katılıyorum. Bayağı mola veriyorlarmış ya. Bayağı mola veriyorlarmış. Yani benim tahmin ettiğimden çok daha fazla duruyorlar. Çıktığımız yere bak. Çok kısa mesafede hızlı yükseliyoruz. Böyle yerler güzel oluyor ama çok yormuyor. Tak diye yükseliyorsunuz, sonra düzlük. Ama dikkat etmekte fayda var. Kayar, geçmiş olsun ondan sonra, baksana aşağı. Yani problem yaşamak istemezsiniz burada. Ultimately, I have up to a year to do my dissertation. However, of course, I think I can keep up. Burada başka bir şirketin kamp alanı var. Bizim kamp alanı biraz daha ilerideymiş. Fuego'yu görmeye başladık. Şu bulutların arkasında kalan Fuego. Bu arada bizim rehberimiz 18 yaşındaymış. Bayağı genç görünüyordu da ben 20'lerdedir diye düşünmüştüm. 18 yaşındaymış. 3 senedir rehberlik yapıyormuş. 10 yıldır da bu dağa, Acatenango'ya tırmanıyormuş. Helal olsun vallahi. Have you lost your third? Hey, Imo. ¿Va a ir allá, no? ¿Ah?
Hombre, allá. Después no camina. Kalacağımız yere geldik. 4 saat 15 dakikada tamamladık. Tam karşımızda kalıyor vallahi. Manzaramız güzel. Bak bir sürü böyle kamp alanı var. Hepsi farklı şirketlere ait. Gece burada ateş yakacağız. Hatta geceye kalmaz. Akşam ateş yakarız çünkü bayağı soğuk oluyormuş. Bayağı soğuk oluyormuş. Sıfırın altına düştüğü oluyormuş. Buradan da izleyeceğiz artık. Patla lan. Hadi be acı patla. O kadar yol geldik. Size kalacağımız kabini göstermek istiyorum. Böyle 2 katlı. Hello guys. I can't wait to be on YouTube. Böyle bir yerde uyuyacağız. Çantayı buraya koydum. Böyle battaniye verdiler. Bir de bayağı ince bir uyku tulumu verdiler. Gece donmayız umarım. Anında burada kalacağız. Neredeyse 45 dakikadır bekliyorum. Şu patlasın da öyle size öğrendiğim bilgileri aktarayım istedim ama patlamadı halen. Bayağı bir duman var sadece. Bir de bulutlar gelip gidiyor bazen. Kalacağımız yer burası işte. Şurada kabinler var, tuvalet var. Burası da mutfak. Kakçikel dilinde ateşin yeri anlamına geliyormuş. İspanyolca'da da fuego diyorlar. Yani şu an arkamızda bulunan Orta Amerika'nın en aktif yanardağı. Kakçikellere göre ateşin yeri İspanyolca'da da fuego demişler. Yani ateş yanardağı demişler. Şu an gayet yakınız. Dilerseniz ekstra 200 quetzal verip şuralara bir yere kadar gidebiliyorsunuz ama bulutlar bir geliyor bir gidiyor, ondan sonra bir de biraz geç vakte kaldılar, karanlık olacak. Ya değer mi değmez mi çok emin olamadım. O yüzden kafamda soru işareti olduğu için büyük ihtimalle gitmeyeceğim. Yani hala buradalar, saat 5'i geçti, çıkmadılar. Büyük ihtimalle geç gidecekler ki yani karanlık olsun da bir lağma bir şey patlarsa görelim ihtimaline gidecekler ama o ihtimal de biraz düşük maalesef. Şu an fuego yani ne zaman patladı tam olarak bilmiyorum da yakın zamanda çok ciddi bir patlama yaşamış. Bayağı lav püskürtmüş, büyük lavlar püskürtmüş. Ondan sonra faaliyetleri biraz azalmış. Geceleri şanslıysanız lav görebilirsiniz diyorlar. Bakalım, bekleyeceğiz. Yani bu soğuğa ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum ama montu falan giydim yani. Altımda işte yeşil şey var. Montu giydim, şapkayı taktım. Birazdan içlik de giyeceğim yani. Bütün ne varsa şeyde, çantamda hepsini giyeceğim. Orta Amerika'nın en aktif yanardağı. Umarım lav görebiliriz yani. Antigua'dan şeyi görebiliyorsunuz. Patlamaları görebiliyorsunuz bu arada. Yani birkaç tane şey var. Mirador var. Manzara izleme noktası. Hem Antigua'yı görüyorsunuz hem volkanı uzaktan görüyorsunuz. Ben 2-3 kere Antigua'dayken denk geldim. Volkan patlıyordu. Yani sadece duman püskürtüyor benim gördüğüm. Bakalım gece lav görebilecek miyiz? 3763 metreymiş zirvesi, krateri. Keşke bir imkan olsa da kratere kadar gidebilsem yani. Ama tehlikeli, bayağı tehlikeli. Eskiden yani neredeyse her yıl bayağı ciddi lav püskürttüğü oluyormuş. Eskiden bir dönemde ya 1900'lü yılların 1970'lerde mi 80'lerde mi net hatırlamıyorum şimdi, yalan olmasın. Öyle bir tarihte çok ciddi bir patlama meydana gelmiş. Bayağı 5000 metre falan havalanmış. Artık o püskürttüğü lavlar mı, dumanlar mı tam olarak bilmiyorum. Bu çevrede bir sürü kasaba var. Şu an bulutlardan gözükmüyor ama çevrede bir sürü köy, kasaba var. Bayağı bir insan hayatını kaybetmiş. Yerleşim yerleri mahvolmuş, yok olmuş. Tabii şey veriyor ya, bu zehirli bir gaz gibi bir şey de veriyor ya. Yaşanmaz hale gelmiş yani. Hayalet kasabaya dönmüş oralar. Şu anda gidiş yasak mesela birkaç tanesine. Çok kötü durumdaymış. Öğrendiğim bilgiler fuego hakkında bu. Yani patlarsa göreceğiz. Onun için geldik. Rüzgar sanırım dağın bu kısmından vuruyor. O yüzden baksanıza dumanlar oraya gidiyor. Patladı aslında ama yani çok da anlayamadık yani. Sadece duman şuradan çıktı, böyle dağılıyor.
Tam o istediğimiz patlamayı yakalayamadık. Ulan düşüyordum. Bu nasıl rüzgar ya? Bu nasıl rüzgar arkadaş? Sabit duramıyoruz. Vay be. El Misti'yi gör. Orada sadece duman vardı. Tungurao'yu gör. Orada da sadece duman artı çok sıcaktı yüzeyi. El Misti'de bir sıcaklık yoktu. Sadece çok iğrenç bir koku vardı. Şimdi 3. yanardağımızdayız. Daha doğrusu Fuego'yu izliyoruz yani. 3. yanardağımı izliyorum. Asıl 3. yanardağım burası. Acatenango yanardağı. Buranın zirvesi de 4000 metre ama pasif bir yanardağ. Mükemmel bir doğa olayı ya. Püskürttüğü simsiyah dumanlar beyaz bulutlara karışıyorlar. Baksanıza. Grubun bir kısmı Fuego'yu yakından görmek için dağa gitti. Kalanlar da burada oturduk, manzara izleyelim dedik. Şu hale bak. Bir sis çöktü, bir sis çöktü. Hiçbir şey gözükmüyor ya. Biraz önce şu kısım açılıyor gibi oldu. Simsiyah duman gördüm. Belli yine patlamış. Duman patlatmış. Ama göremiyoruz. Ama burada karşımızda güneş var. Güneş tutulması gibi gözüküyor abi. Buraya bak. Yukarıdaki diğer kamp alanları da gözükmüyor. Yani Burak Durgun şansı mıdır bu nedir hiçbir fikrim yok ya. Vallahi billahi ya. Geldik şurada görelim diye ama bekleyeceğiz işte. Bayağı soğuk ama neticem titriyor ya. İçliği giydim. Ne varsa üstüme onu giydim. Bir tane rüzgarlığım var. Onu biraz daha geç saate saklıyorum. Birazcık bu havaya böyle alıştırayım kendimi. Daha da soğuk olacak çünkü. Onu emergency, acil durum için saklıyorum. Çocuklar da gitti ama yani böyle devam ederse ne görecekler meçhul. Havaya kararttık. Akşam yemeği yiyeceğiz şimdi. Tamam, lav patladı mı şimdi görme imkanımız var. Ateşi de yakmışlar oraya. Ama hiçbir şey hissedilmiyor. Ne var? Makarna ve sebze. Hadi bana afiyet olsun. Oh my god, that was so good. Good night, everyone. Good night. Good night. I don't want to put the lights in your face, so I'm going to just say goodbye like this. Şöyle kendime ışık tutayım da nerede yattığımı. Bir bakın. Uyku tulumunun içine girdim. Battaniyeyi de üstüme örttüm. Kaç kat var üstümde bilmiyorum. Gece bayağı soğuk olacak. Dışarısı çok soğuktu. Birazcık oturduk ateşin başında böyle sohbet, muhabbet, hikayeler anlattılar. Ama hala sis. Hiçbir şey gözükmüyor. Şeye sorduk, tur rehberine sorduk. Burada birkaç tane daha rehber var. Yani rehber değil de burada görevli olan kişiler var. Onlara sorduk. Büyük ihtimalle bütün gece sisli olur dediler. Biz de o yüzden yatağa geçtik. Şimdi sabah gün doğumunu izlemeye gideceğiz ama birkaç saat uyuyalım. Kendimize enerji yaratalım yarın için. İyi geceler dostlar. Şu anda burada yatıyorum. Saat şu an 4'e geliyor.
yukarı doğru tırmanmaya başladık. 4000 metreye çıkacağız. Rehber çok rüzgar var. Bulutlu olma ihtimali çok yüksek dedi. Bakalım ne göreceğiz, ne göremeyeceğiz. Tamamen şans artık. Dün çocuklar Fuego'nun üstüne çıkmıştı ya. Onlar hiçbir şey görmemiş. Yani boşu boşuna yürüdük dediler. Hiçbir şey görmemişler. Herkesin kafa fenerleri açık. Yürüyoruz yukarı. Quietos. No peleen. Venga. Venga. Adelante. Adelante, venga. Adelante. Vamos. Eşek eşek. Gracias amigo. Akatanango'nun kraterine geldik ama hiçbir şey gözükmüyor ve feci rüzgar var. Fuego şu tarafta kaldı. Ya rüzgar ittiriyor beni şu an, ben gitmiyorum ha. İnanılmaz bir sis var. Acayip bir rüzgar var. Ah. 4000 metredeyiz. Okay, vamos. Akatanango'nun 2 tane sırtı var. Şu an biz güney sırtındayız. Güney sırtından Fuego çok daha güzel gözüküyormuş. Çünkü daha yakın. Bir de kuzey sırtı var, o ileride kalıyor ama 1 metre önümü görmüyorum, bak samimi söylüyorum size, 1 metre önümü görmüyorum, öyle bir sis var. Aga bu ne? Abo! Gün aydınlandı. Atmosferi hissedin diye müzik koymak istemiyorum bu kısımlara. Bakın burası krater. Ama gördüğümüz volkan kraterlerinden biraz farklı. Bayağı toprak yani. Çakıl. Farklı farklı gruplar da var. Böyle kraterin etrafında manzarayı izliyorlar. Şurayı göstermek istiyorum ya. Çok güzel doğuyor gün. Antigua şurası işte. Burası Agua volkanı, su volkanı. Aşağısı Antigua. Yalnız ellerim buz gibi buz. Yüzümü ve elimi hissetmiyorum. Vücudum iyi. Kıyafetler iyi tutuyor beni yani. Şu rüzgara gayet iyiyim yani. Hiç üşümüyorum desen yeridir.
birazcık sisli olsa da Fuego'yu görebiliyoruz. Yani dün hiç görmedik ya. Hiç görmedik ya. O kadar şanssızlık ki. Ama şimdi karşımızda. Fuego'nun zirvesinden daha yüksekteyiz. Ya bir patla be. O kadar çıktık ulan, bir patla ya. Baksanıza nasıl duman çıkartıyor. Bayağı duman çıkartıyor. Beyaz duman çıkardığında bir patlama yok. Ama siyah duman çıkarmaya başladığında bilin ki patlıyor. Agoa, üstünde bulunduğumuz Acatenango ve Fuego, mahşerin 3 atlısı. Yanı başımızda Fuego var. Üstünde bulunduğumuz Acatenango volkanının gölgesi. Şu karşıda gördüğünüz volkan da Atitlan volkanı. Aha, orası da göl ama şeyden gözükmüyor. Sisten gözükmüyor. Çok fena ya, çok güzel. Dün akşam ateşin etrafında konuşuyorduk. Rehberler şeyi anlattı bize. 2018'de çok şiddetli bir patlama olmuş. O patlama olmadan önce 12 kişilik bir arama kurtarma ekibi bir kişiyi arıyormuş Acatenango Dağı'nda. Kaybolmuş burada, haber anlamıyormuş. Hani bir form dolduruyoruz ya, kim çıktı dağa, kim indi, haberleri oluyor. Bir kişi kaybolmuş, onu arıyorlarmış. 12 kişilik ekip, 6 arama kurtarma görevlisi, 6 itfaiye görevlisi. Akşam 8 civarı Acatenango ufak ufak patlamaya başlamış. Özür dilerim, Fuego ufak ufak patlamaya başlamış. Bu arada yüzüm dondu. Dudağım kıpırdamıyor. O yüzden biraz tuhaf çıkıyor olabilir sesim. Neyse, onu fark etmişler. Lav atmaya başlamış. Daha sonrasında saat 9-9.30 gibi artmış lavlar. Saat 11 gibi öyle bir patlamış ki, yani diyor abi, bu dağdaymış. Kamp alanındaymış. Kilometrelerce belki diyor lav yükseldi diyor. Taşlar, duman, lav kilometrelerce yükseldi diyor. Hani benim size anlattığım hikaye var ya, aynı onun gibi. Ve La Soledad isminde bir kasaba var. Aslında yürüyüşün başlangıç noktası La Soledad ve onun çevresinde birçok köy var. Oraya lavlar inmiş. Tabi tahmin edersiniz köy yok olmuş. O zehirli küller insanları zehirlemiş. Lavlar insanları öldürmüş. Diyor abi, bir sürü diyor taş, böyle yağmur gibi taş, kaya yağıyordu diyor, böyle parça parça diyor. Zor diyor kendimizi attık, orada zor koruduk kendimizi diyor. Bu kaldık ya kabinlerde. Oralar bile bayağı hasar görmüş. Tabi buraya lav gelmemiş ama sadece taşlar gelmiş. Öyle büyük bir patlama olmuş. Bayağı bir insan hayatını kaybetmiş. Arama kurtarma ekibinden 2 kişi hayatını kaybetmiş. Daha sonrasından o aradıkları kişiyi de bulmuşlar. O da hayatını kaybetmiş ama o donarak ölmüş. Böyle bir olay da yaşanmış 2018'de. Bir de 2016'da 500 kişilik kalabalık bir grup Acatenango'ya tırmanmaya çalışmışlar. Birkaç kişi gruptan kopmuş. Yağmur başlamış. Çok şiddetli yağmur başlamış. Birkaç kişi demiş ki biz zirve yapacağız. Görmek istiyoruz. Grubun büyük bir kısmı tur rehberine uyuyor. Geri dönüyor aşağıya. Kaç kişiydi vallahi hatırlamıyorum, abi söyledi dün akşam. Şimdi yalan olmasın. Yine böyle 5-6 kişilik grup rehberi dinlemediği için yukarı çıkıyor. Donarak ölüyorlar. Öyle bir yağmur yağmış ki, öyle bir soğuk olmuş ki arkasından. Donarak ölmüşler. Çok feci bir rüzgar var yani, hakikaten sağlam bir ekipman yoksa ciddi anlamda yıpratır sizi, çok üşürsünüz, hasta olursunuz, hatta zatüre olursunuz yani. Şimdi ayakkabım dağ ayakkabısı. Altında 2 tane kalın dağ çorabı var. Ayaklarım o yüzden sıcacık. Bu eşofman var. Eşofmanın altında bir tane içlik var. Altımda tişört var. Kolombiya yeşil var. O dağ süveteri, sıcak tutuyor bayağı. Onun üstünde eksi 10 derece montum var. Bu da rüzgarlık. Şapkam var. Şu an tertemizim. Yani
Rüzgar sadece yüzümü ve ellerimi üşüttü ama vücudum sapasağlam. Hiç üşümedim. Elmisti macerasını izleyenler bilirler. Ben titreye titreye çıkmıştım Elmisti'ye. Hatırlayacaksınızdır. Ama orası biraz daha soğuktu tabii. Vay be. Artık Fuego macerası da bitiyor. Bu rüzgar vesaire sizin birazcık başınızı ağrıtabilir ama burada ne yaşadığımı, bizlerin ne yaşadığını hissetmenizi istiyorum o yüzden. Müzik falan koymak istemiyorum bu kısımlara. Malum da oynatamıyorum, öyle bir yüzüm felç geçirecek soğuktan. Ha bak gözüküyor Atitlan volkanı. Yanında neydi ya? Unuttum o volkanın adını. Onun arkasında şey var, San Pedro volkanı var. Kahvaltımız. Sütlü yulaf galiba bu. Ya da sütlaca benziyor. Sütlaç. Sütlaç. Sıcak sıcak güzel gitti valla. Gracias. Hoppa. Kahvaltıda kek ve sütlaç. Bekliyoruz hala. Bir aktivite, bir şey olur diye. Umudumuz bitmez. Sütlaç yiyelim. Arkama Fuego manzarasını alarak videoyu bitirmek istiyorum dostlar. Vallahi büyük şanssızlık oldu ya. Ben de görmeyi çok istiyordum, böyle bir patlama, lav vesaire. Sizlere de göstermeyi çok istiyordum ama şans yani. Göremedik. Yapacak bir şey yok. Ama yukarıda bayağı keyif aldım, onu söylemeliyim. Yani o karanlıkta yukarı yürüdük. Bayağı bir rüzgar vardı. Soğuktu. Gün doğumu, işte krater vesaire. O kısım gerçekten güzeldi. Keyif aldım yani orada. Bir de şu eleman patlasaydı çok daha güzel, unutulmaz bir anı olacaktı ama maalesef olmadı. Şimdi biz 10 dakikaya hazırlanacağız. Ondan sonra aşağı inmeye başlayacağız. Şu an saat 7. Dönüş yolunu çekmeyeceğim. Keyifliydi, güzeldi. Dediğim gibi görseydik patlama çok daha güzel olurdu. Bu videoluk benden bu kadar dostlar. Yani Guatemala'ya gelirseniz yapılacak şeylerden bir tanesi Fuego'yu görmek, Atitlan Gölü'nü görmek. İkisini de gördük. Bir sonraki videoda bir aksilik olmazsa bir diğer görülmesi gereken yeri ziyaret edeceğiz. Beklemede kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos.